Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle bu yazlık çantayı yapacağız. Şöyle oldukça kullanışlı, boncuklu, yazın çok rahat kullanabileceğimiz bir çanta. İsterseniz içine de astar yapabilirsiniz. Ben astar dikmedim. Daha sonra belki dikerim. Yani bu size kalmış. Çantamız bu şekilde. Yazlık çantamız için kullandığım ip şöyle koton makreme pamuklu bir ip. Daha kalın bir bobin ama ben bir tarafını ördüğüm için ipim azaldı. Şöyle pamuklu koton makreme diye geçiyor ipim. Tığ numaram da 5. 5 numaralı tığla ördüm. Şimdi çantamız orta kısımdan başlıyor. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığıma doluyorum ve ilk zincirin içine batıyorum. 1 2 ve 3'te çıktım. Şöyle bir yuvamız oluştu. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Hep 3 zincir çekerek bir önceki yuvanın içine girerek ayrıca bir şöyle delikler oluşturuyorum. Bir önceki yuvanın içine giriyorum ve 3'te trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Bir önceki yaptığım yuvanın içine girerek tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 10 tane böyle yuva hazırlıyoruz. Şimdi o 10. yuvayı yaptıktan sonra yine 1 2 3 zincir çekiyorum. İlk yuvanın içine bir trabzan daha yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 2 tane oluyor. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Trabzanlar hazırlıyorum böyle. 2 zincir çekiyorum. Diğer yuvamızın içine giriyorum. Son yuvamıza kadar hepsine birer tane trabzan yapıyorum. Şu kenardaki burası çantamızın ağız kısmı. Burası trabzan olarak gidecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane trabzan yaptım.
Şimdi son yuvamıza geldiğimiz zaman burası çantamızın artım yeri olacak. Buraya 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2, aynı yere, aynı yuvanın içine batıyorum. 3, 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içine batıyorum. 4, 2 zincir çekiyorum. 5, 2 zincir çekiyorum. 6 tane trabzan hazırladım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum ve yaptığım yuvaların içine karşılıklı olarak trabzanlarımı yapıyorum. Ve şu köşeyi yaptıktan sonra yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane trabzan yaptım. Kenar kısma geldik. Şuradaki son deliğimizin içine yine 2 trabzan yapıyorum. Ve geri döneceğiz. 1, 2, 3 zincir çektim. Geri dönüyorum. Bu kenardaki 2 trabzanlarımız, çantamızın ağız kısmı şöyle 2 trabzan olarak gidecek. Şimdi hiç zincir çekmeden bütün buradaki deliklerimizin içine kelebekler yerleştireceğiz. İpim takıldı arkadaşlar, onu düzelttim. Şimdi 2 trabzanımı yaptım. İlk boşluğumu atlıyorum. İkincisine trabzan yaptım. 2 zincir aynı yere. Tekrar diğer boşluğa geçtim. Bütün bu deliklerimizin içine V'ler hazırlayacağız. Zincir çekmeden tığıma doluyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Aynı boşluğun içine tekrar yapıyorum. Tığıma doluyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Önce bir trabzan yaptım. 2 zincir, tekrar aynı yere bir trabzan daha. Diğer boşluğa geçtim. 1, 2 zincir aynı yere batıyorum. Boşluklara geçerken hiç zincir çekmeden geçiyorum. Önce bir tane üçlü yapıyorum. 2 zincir aynı yere tekrar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine 8 tane şöyle V'lerimiz oluştu. Tam şu bir boşluğun içine yaptığımız köşeye geldik. Yani bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk var. Bunun ilkine yine üçlü trabzan yaptım. 2 zincir, yine içine giriyorum. Tekrar 2 zincir
Ve artırma yerimiz bu köşe olacağı için tekrar aynı yere bir tane daha yapıyorum. Yani 3 tane yapmış oldum. Şimdi zincir çekmeden şu yanındaki boşluğa geçiyorum. Buraya sadece bir tane ve ortaya geldiğimiz zaman buraya da yine 3 tane yapacağız. İkinci trabzanım. Aynı boşluğun içine 3 tane yaptım. Şimdi yanındakine tek yapacağım. Ve şu köşeye yine 3 tane. Şimdi zincir çekmeden yanındaki boşluğa geçiyorum ve bundan sonrakileri tek tek yaparak sıranın sonuna kadar gideceğim. Bakın şu köşemiz. Şurada bir üçlü trabzanımız var. Yanındakinde tekli. Tam ortada yine üçlü. Yanındakine tekli. Ve son deliğimizde de 3 tane trabzanımız var. Evet, böyle sıranın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Şu üçlü artırmamızdan sonra yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane V'lerimizi hazırladık. Şimdi köşeye geldiğimde şuradaki deliğe, ilk deliğe atlayıp kenara hemen 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Yine önce 2 tane trabzanımı yapıyorum. Yani çektiğim zincirle 2 oluyor. Tığıma doluyorum. Bu yaptığımız V'lerin hepsinin içine tekrar V'ler hazırlayacağız. Yani şunun içine giriyorum. 2 zincir aynı yere tekrar. Diğerine geçiyorum. 2 zincir aynı yere. Evet, hepsinin içine tek tek yeniden şu V'lerimizi hazırlıyoruz. Bakın şu 3 tane yaptığımız yere geldik. Yine bu boşlukların içine de tekrar aynı şekilde V'lerimi hazırlıyorum.
Evet arkadaşlar, bütün boşluklarımızın içine tekrar şöyle V'leri hazırlayarak devam ettik. Sıranın sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Sıranın sonuna geldik arkadaşlar. Yine trabzanımızı yapıyoruz. Şu V'nin arasına zincir çekmemişim. 2 zincirle trabzanımı yaptım. Tığımı doluyorum. Kenarda 2 trabzan. 3 zincir çektim, geri dönüyorum. Önce yine kenardaki 2 trabzanımı yapıyorum. Ve bu gördüğümüz boşlukların içine 3 tane trabzan. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Yine 3 tane trabzan. Diğer boşluğa geçiyorum. Yine 3 tane trabzan. 8 tane V'mizin içine üçerli trabzanlar yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da 8. boşluğumuzun içine 3 tane daha yapıyorum. Şimdi tam bakın bir altta zaten artırma yaptığımız yerde. Buraya geldiğimiz zaman 3 tane trabzanımı yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar yapıyorum. Bu sırada da artırmamız böyle olacak. Evet, şimdi bir tane artırma yaptık. Bunun yanındaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. Ve şu çantamızın tam ortadaki kısmına gelince burada yine 2 tane artırma yapacağız. Artırmalarımız yan yana olacak. Şimdi 3 tane yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine tekrar 3 tane trabzan. Ve yanındaki boşluğa geçiyorum. Burası tam orta noktamız. Buraya bir artırma daha yapıyorum. İki zincir, aynı boşluğun içine tekrar 3 tane trabzan. Bu
tam orta noktada 2 tane yan yana artırmamız oldu. Şimdi diğer taraf gibi 2 tane tekli trabzan yapacağız. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bir tane daha. Evet, 2 tane teklimi yaptım. Şimdi bir sonraki boşluğa yine artırma noktamızı yapacağız. Buraya 3 taneyi yapıyorum. 3 trabzan yaptım. 2 zincir. Aynı boşluğun içine tekrar 3 tane ve çantamızdaki artırma kısım bitti. Bir, iki, üç, 4 tane artırmamız oldu. Şimdi diğer bütün boşlukları da tek tek yaparak trabzanlarımızı, yani her boşluğun içine 3 tane trabzan yapacağım. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna geldik. Yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve tekrar geri dönüyorum. Önce 2 tane trabzanımı yapıyorum kenara. İki zincir çekiyorum. Alttan 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. 2 zincir, 1, 2, üçüncü boşluğun içine batıyorum ve trabzan. Aralarımız 2 zincir, alttan da 2 tane boşluk atlayıp üçüncüye batarak trabzanlarımızı hazırlıyoruz. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çubuğumuz olacak. 8. 2 zincir çekiyorum. Bakın şu artırma yerine geldik. Bu boşluğun içine tekrar yapıyorum. 2 zincir, 1, 2 tane atlıyorum. Diğer artırma yerine kadar yine trabzanlarımızı yapacağız. 2 zincir, üçüncü boşluğa batıyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Zaten bir alttaki boşluğu artırma yerine geldik. Buranın içine çift yapıyorum. Üçüncü boşluğuma batıyorum. Tekrar artırma yerindeyiz. Burası tam tepe noktamız zaten. 2 zincir aynı yere tekrar. Bakın bu artırmamız 1, 2, 3 tane var. Tekrar artırmamız arada bir tane var. Ve tekrar artırma yerine geldik.
Şimdi 2 zincir. Diğer karşılığı gibi burada da 3 tane trabzanımız olması gerekiyor. 2 zincir. 1 2 tane atlıyorum üçüncüye. İki zincir ve tekrar yine artırma yerine geldik. Bakın bir alttaki boşluğumuza. Buraya çift yapıyorum. Ve artık diğerlerinin hepsine tek tek yaparak gidiyorum. 1 2 3 ve yine 4 tane artırmamız var. Bu sıramızda böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, trabzan sıramızı bitirdik. Yani deliklerimizi hazırladık. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Ve bu sırada bütün yaptığımız bu boşlukların içine önce kenara 2 tane trabzanımızı yapıyoruz. Ve şu gördüğümüz bütün boşlukların içine üçerlik gruplar halinde trabzanlar yapıyoruz. Hiç artırma eksiltme bir şey yok. Gördüğümüz bütün boşlukların içine 3 tane trabzan. Evet arkadaşlar, bütün sırayı böyle trabzan yaparak bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, bütün boşlukların içine üçerli trabzanlar yaparak sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçtim. 3 zincirle önce kenardaki 2 trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Üçüncü boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Üçüncü boşluğa batıyorum. Dört zincir çekip 1 2 üçüncü boşluğa batıyorum. Bu sırada da bütün dolguların üstüne böyle yuvalar hazırlayacağız. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Üçüncü boşluğa batıyorum. Bu sırayı da böyle gideceğiz arkadaşlar. Komple bütün etrafına böyle yuvalar hazırlayarak devam edeceğiz. Yaklaşık 32 tane yuvamız olmuş olacak. Artırmamız yok. Bütün boşluklara üçüncü şöyle 1 2 üçüncü deliklere batarak yuvalarımızı hazırlayacağız. Evet, şöyle yuvalarımızı hazırladık. 32 tane yuvamız oluştu. Şimdi bunun üstüne tekrar 3 zincirle yukarı çıktım. İki trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum.
İlk boşluğumu atlıyorum. İkincisine birleştirme yaptım. 1 2 3 4 zincir. Yandaki boşluğa batıyorum. 1 2 tane yuvamız oluştu. Diğer boşluğa geçerken hiç zincir çekmiyorum. Direkt doluyorum. Bu yuvanın içine 6 tane trabzan. 1 2 3 4 5 ve 6 tane trabzanımı yaptım. Hiç zincir çekmeden yanındakine birleştirme yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 zincir. Yanındakine 1 2 3 4 zincir. Yanındakine. Arada 1 2 3 tane yuvamız oluştu. Şimdi hiç zincir çekmeden buradaki boşluğun içine 6 tane trabzan, 6 tane trabzanımı yaptım. Zincir çekmeden şuraya bir birleştirmemi yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 zincir. 3 tane yuvamızı hazırlayacağız buraya. Üç tane olduktan sonra zincir çekmeden 6 tane trabzan. Ve tekrar birleştiriyorum. Sıranın sonuna kadar gidiyorum. Son dolgumu yaptım, birleştirdim. Yine 4 zincir çekiyorum. Ve şuradaki boşluğa atlayıp tepeye hemen trabzan. Bir, iki, üç zincirle yukarı çıkacağım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane çiçeğimiz oluşacak. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. Tekrar önce 2 trabzanımızı yapıyoruz kenara. Yani çektiğim zincirle beraber 2 tane. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine şuradaki boşluğa atlayıp diğerine batıyorum. Ve zincir çekmeden bu altta yaptığımız 6 tane trabzanın tepesine yine 6 tane trabzan yapacağız ama aralarda iki zincir. Batıyorum. İkinci trabzanım 1 2 zincir. İki, dört, 6 tane trabzanımız olduktan sonra
Zincir çekmeden yanındaki boşluğa batıyorum ve birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğa 4 zincir çekip diğer boşluğa. Bir alt sırada 3 tane boşluğumuz vardı. Bu sırada 2 tane. Tekrar zincir çekmeden trabzanların tepesine araları 2 zincir olmak üzere 6 tane trabzan yapıyorum. Alt trabzanı yaptıktan sonra direkt birleştiriyorum. 2 3 ve 4 zincir çekip diğer boşluğa. Ve burada zincir çekmeden yine tepelerine aynı şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu sırayı da böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi bir üst sırayı yine 3 zincir çektim. Geri dönüyorum ve burada yine 2 tane trabzanımı hazırladım. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Şu altta atladığımız boşluğun içine bir tane yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şu aradaki 1 2 3 4 5 tane boşluğumuz var. Bu boşluğumuzun içine fıstıklar yapacağız. İkili fıstık. Ya 2 tane fıstık trabzan yapıp birlikte çekeceğiz. Tığıma doladım. 1 2 üçüncüyü çekmiyorum. Tekrar doluyorum. 1 2. Şu anda tığımda 3 tane ilmek var. Hepsini beraber çekiyorum. Aralarda 2 zincir. Tekrar diğer yuvaya geçiyorum. 1 2. Tığıma doluyorum. 1 2. Üçüncüyü beraber çekiyorum. Aralarımız 2 zincir. Bir iki zincir çekiyorum. Diğer yuvaya da üçlü trabzanın 2 tanesini çekiyorum, bekletiyorum. Doluyorum. Tekrar 2 tane çekiyorum. Daha sonra üçünü birden. Evet, şu son yuvamızın içine de tekrar bir iki üç dört beş tane fıstığımız oluştu. Şimdi aralarda üçer zincir çekiyoruz. Bir alt sıradaki boşluğa girdim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer boşluğa girdim. 3 zincir çekiyorum. Tekrar 5 tane fıstığımızı hazırlıyoruz. Fıstıkların arasındaki zincir sayılarımız 2, diğer boşluktakiler 3. Üçünü birlikte çektim.
5 tane de fıstığımız oluştu. Artık üçer zincirli diğer aradaki deliklerin üstüne yapıyoruz. Bu sırayı da böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Şu fıstıklar yaptığımız sırayı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi yine 3 zincirle yukarı çıktım. İki trabzanımı hazırlıyorum. Şimdi şu aşağıdaki yaptığımız boşluğu atlayacağız. 1 2 zincir. 2 zincir çekerek gördüğümüz çantamızdaki bütün deliklerin içine batarak üçlü trabzan yapıyoruz. İki zincir her boşluğun içine girerek ikili trabzanlar yapıyoruz. Kutular yapıyoruz. Yani bütün boşlukların içine giriyoruz. 2 zincir. Bütün çantamızın etrafını bu şekilde trabzan yaparak dolaşıyoruz. Evet arkadaşlar, bütün sırayı trabzan olarak dolaştım. Yalnız şurada birazcık germe gibi yaptı. Tam ortaya bir tane çift yaptım. Sizinki daha çok gererse aralara mesela çift yaparak o gerginliği alabilirsiniz. Çantamızın artık son sırasına geldik. Trabzan yapacağız. Yine aynı alttaki yaptığımız trabzan gibi bütün deliklerin içine üçer tane trabzan yaparak sıramızı tamamlayacağız. Önce 2 tane kenar trabzanımı yapıyorum. Daha sonra bütün boşlukların içine 3 tane trabzan. Diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bütün boşlukların içine üçer tane trabzan yapıyoruz. Evet, bütün sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantamızın dolgu sırasında yaptık. Şimdi şu ağız kısmına şöyle bir sık iğne gitmek istiyorum. Dolamalı sık iğne. Trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Şöyle dolayarak bu kenardaki trabzanların içine şu ağız kısmımız düz olsun diye şöyle bir sık iğne olarak geçeceğim dümdüz. Ve çantamızın bir tarafı bitmiş olacak. Bu şekilde şu kısmını sık iğne olarak devam edelim. Şimdi bu bir parçamız bittikten sonra aynısından bir parça daha. Benim ikinci parçam da hazır. Şöyle bunu da üstüne getireceğiz. Tersi. İsteyen şuralara birer sap takıp
direkt sık iğne ile ekleyerek kullanabilir. Hazır saplar satılıyor arkadaşlar. Hazır saplar da alabilirsiniz. Ya da şuradan bütün etrafını birbirine ekleyerek şöyle çanta olarak, torba çanta olarak da kullanabilirsiniz. Plajlarda yazın özellikle çok rahat, pamuklu da olduğu için hafif de. İsteyen de ben sap örmeyi düşünüyorum. Benim gibi sap örebilirsiniz. İsterseniz hazır saplardan dikebilirsiniz. Hiç sap takmadan sadece şuraya birit şeklinde yapıp elle taşınacak bir çanta da yapabilirsiniz. Evet, çantamızın gövde kısmı hazır olmuş oldu. Evet arkadaşlar, ben bütün iki kenarı birbirine tutarak eklemesini yaptım. Onu göstereyim. Şöyle ikisine birden giriyorum. Birlikte çekiyorum. Karşılıklı bir şekilde zincir yapar gibi iki parçayı birbirine tutarak eklemesini yaptım. Yani bir baştan başladım. Bütün etrafını bu şekilde ekledim. Sona geliyorum. İsterseniz içeriden iğneyle de dikebilirsiniz çantanızı. Ben şöyle kendisini birbirine tutarak ekledim. Evet, çantamızın kenarlarını eklemesi de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu kenara da bir sap öreceğim. Onu sap örümüne geçelim. Sap için şöyle bir dikmek için ucunda ip bırakıyorum. Tekrar ip takmak istemiyorum. Şöyle biraz ip bıraktıktan sonra zincir çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Yani şu kalınlık yeterlidir. Şimdi sık iğne yapıyorum üstüne. Daha kalın sap isterseniz biraz daha zincir çekebilirsiniz. Şimdi bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Dönüşte şu aralara değil de şu zincirimizin tepesindeki arkadaki ilmeğe girerek sık iğne yapıyorum. Arkaya döndüğümde de bir zincirle geri dönüyorum. Yine arkadaki ilmeklere batarak sapım olana kadar, bu sapın uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar olana kadar devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hep şu arkadaki ilmeklere batarak.
Evet, böyle de çizgilerimiz oluşacak. Bu şekilde çantamızın sap boyu olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben sapımı ördüm. Bu kadar yeterlidir. Şurada ipimi sabitliyorum. Şimdi çantamızın ön kısmına da şöyle boncuklar taktım. Yani bunu takmak zorunda değilsiniz. Yani ben şöyle bir yazlık çanta olduğu için boncuklu olsun istedim. Boncuklarımı da şöyle yaklaşık 15-20 santimlik bir ipler kestim. İpimden geçecek şöyle bazı plastik, bunun bazısı ahşap, karışık boncuklarım. İpimi önce düğümümü atıyorum. Daha sonra ince uçlu bir tığla giriyorum ve şu ipimi çekiyorum. Tekrar başka bir renk boncuk alıyorum. Hatta bunun deliği biraz küçük, biraz da geniş. Tığımla boncuğa girdim. Buradaki ipimi çekiyorum. Tekrar önce boncuğumu alıyorum. Buradaki ipimi çekiyorum. Dört tane boncuk takıyorum bu ipe. Daha sonra diğer ucunda düğüm atıyorum. Şu şekilde boncuk iplerimi hazırladım. Daha sonra bunu çantamızın şu kenardaki delikleri var. Bakın. Aynı sıradan taktım. Hatta görün diye bir taneyi bıraktım. Şuradaki trabzanıma ipimi geçiriyorum. Boncukları da içinden püskül takar gibi trabzana boncuğumu taktım. Yani bütün bazen aralarda da atladıklarım oldu. Bazısına çift taktım. Bu istediğiniz gibi boncuklarınızı yerleştirebilirsiniz. Sapımızı da dikelim. Sapımızı da çantamın şu kısmına tam o dikişi ortalayarak şöyle dikeceğim.
Evet arkadaşlar, sapınız sağlam olacak şekilde şöyle birbirine Tutturuyorum. şöyle içeri kısımlara bir yere de düğümümü atıp ipimi keseceğim. Evet, sapımızın birini diktik. Şimdi diğer sapı karşı tarafa aynı şekilde getiriyoruz ve bunu da buraya dikiyoruz. Ve şöyle de uzunca bir zincir çektim ipimden. Bunu da ağız kısmına ben iğne yardımıyla geçireceğim. Siz isterseniz tığla da geçirebilirsiniz. Şu çantamın tam orta kısmından başlıyorum. Şu dolgumun bir altından ağız kısmını büzmek için şu zinciri geçiriyorum. Evet arkadaşlar, bu zinciri de diğer taraftan da yapıp şu ön kısmına şöyle bir fiyonk gibi bağlayacağız. Çantamız da bitmiş olacak. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.